Merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir tığ işi örneği göstereceğim. Ben bu tığ işini yabancı bir sitede gördüm. Şuraya ekleyeceğim Bliss modelinde ve inanılmaz hoşuma gitti. Yani çok beğendim. Modelini çıkarmak istedim. Yani ince bir iplikle yaptım aslında. Bu kadar video çektiğim için büyük bir parça yapmadan o ince iplikte model kendini çok da göstermedi. Birkaç iplik denedim. En güzel bu kalınlıkta bir iplikle durdu. İpliğim antipilik baba yünü. O kalınlıkta bir iplik. Örgü yapan arkadaşlar bilir. Bilmeyenler için de bütün antipilik baba yünlerinde kalınlığında olan, hatta şöyle göstereyim kalınlığında olan bir iplik arkadaşlar. Bunda çok güzel durdu. Yani birçok projenizde kullanabileceğiniz bir model bence. Şimdi yapımı model hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. Model aslında kendini tekrarlayan bir model. Yani şurayı yaptığınızda şuradaki işlemi şuraya da uyguluyorsunuz. Aynı işlemi ne kadar isterseniz büyütebilirsiniz. Yani şurası 22 ve katlarından oluşan bir model. 22'den başlayarak ne kadar örmek istiyorsanız, mesela bunun yanına bir tane daha ekleyeceksiniz. Bir tane daha 22 zincir çekeceksiniz. Kuruluş aşaması böyle. Şimdi arkadaşlar yapımıza geçiyoruz. Ben sadece bir tane motif olarak şuraya kadar örüp göstereceğim. Bundan sonra motif tekrar eden vaziyette gidiyor. Yani buraya kadar yaptığınızda, yani şu sıra ilk sırayı yaptığınızda şuradaki işlemlerin aynısını devam ettirerek gidiyorsunuz. Şimdi 22 ve katları olacak şekilde ipliğimi kilitleyip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 artı 4. Şu başına şuradaki şunu da belirtmek isteyeyim arkadaşlar. Söylemek istiyorum yani. Şimdi siz bir yelek yapacaksınız. Normalde motif 22 ilmekten 22 tane zincir üzerine kuruluyor. Atıyorum siz bir yelek yapacaksınız. Şurasını daha kalın tutacaksınız. O ilmeği ekstra artı olarak ekleyeceksiniz. Şimdi ben buraya şu kısmı yapacağım için, yani şu trabzanlarımı yapacağım için artı 4. Yani 22 artı ben 4, siz kaç tane istiyorsanız, buraya 3 trabzan yapmak istiyorsanız 5-6 tane, şu 3 tanesi kalkış, bir tanesi de battığımız yer olduğu için 4 tane koyuyorum ben. Siz mesela buraya 3 tane trabzan yapacaksınız. Ona göre zincirinizi fazla çekin. Yani ana zincirimiz 22 artı siz fazlalaştırmak istiyorsanız onu yapacaksınız. Ama ana kalıbımız 22 artı 4. Şu model 22 artı 4. 22 tane çektim. Artı 4'ü çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Arka plandan kaldırayım. İpliğimi doladım. Şimdi birinci sıraya geldik arkadaşlar. İpliğimi doladım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirimin içinden bir tane, bakın, trabzan olarak değil de bunu da nasıl şuradaki trabzan görüntüsü değil de böyle devam eden su gibi akan bir görüntüsü var. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Trabzan olarak değildi. Yani şuradaki devamlılık, sanki iplik devam ediyormuş gibi örgü modelini vermek için şöyle bir teknik yapacağız. Normalde trabzanı ikisinden çekiyoruz değil mi? Tekrar göstereyim. 4 tane çektim. 1, 2, 3. 4. ilmeğimin içinden battım. Çıktım. Şu ikisi kalıyor elimde. Bir tanesini kaydırdım. Kaydırdım. Yani 3 kere de çıktığımız bir trabzan yapıyoruz. Burada 2 tane trabzanım oluşmuş oldu. Şimdi 1, 2,
3 tane zincir çektim. Bir, iki, üç, dördüncünün içine bir tane dolayıp dördüncünün içine bir trabzan daha yaptım. Hemen yanına bir trabzan, yani trabzan dediğim bir tanesini alıyorum. Diğerini alıyorum. 3 kere de çıktım, bir trabzan oluşturdum. 1 2 3 zincir. 1 2 3 4. Dördüncüye battım. Buraya 4 tane trabzan yapacağım. Trabzanı ilk ilmeğimi aldım, kaydırdım. 3 kere de çıktığımız bir trabzan yapıyoruz. Doladım. Hemen yanındaki ilmeğe bir tane aldım. 3 kere de çıktım. Trabzanımı yaptım. 3 etti. Hemen yanındakine 4. Üç tane zincir çektim. Doladım. 1 2 3 4. Dördüncü zincirimin içine bir tane trabzan. Hemen yanındakine bir tane daha trabzan. Bir, iki, üç tane zincir. Doladım. 1 2 3 4. Dördüncünün içine bir trabzan. Hemen yanındakine bir trabzan daha yaptım. Görünüş bu şekilde. Ortada bir tane 4, iki yanda iki tane ikili trabzan oldu. Şimdi 3 tane 1 2 3 tane zincir çekerek yukarıya döndüm. Yukarıya. Part 2. Part 2'de arkadaşlar 3 tane zincir çektikten sonra doladım. Diğer trabzanın başından bir tane trabzanımı yaptım. İki tane zincir çektim. 1 2 3 4. 4 kere doladım. Bakın. Dörtlü yaptığım trabzanın ilkinin komple trabzanı elime aldım. Bakın, komple şöyle alttan üstten göründüğü gibi komple trabzanı elime aldım. İçinden bir tane ilmeği geçirdim. 1 2 3 4 5 6 kere de çıktım. Tekrar 1 2 3 4 kere doladım. Hemen yanındaki trabzandan bakın aynı şekilde göstereyim. Yanındaki trabzanı aynı şekilde komple ilmek olarak alıyorum. 1 2 3 4 5 6 kere de çıktım. 1 2 2 tane zincir çektim. 1 2 3 4 tane doladım. Bu sefer de şuradaki trabzanlarımın içinden en baştakinin içine geldim. Buraya 1 2 3 4 5 6 kere de çıktım. Trabzanımı oluşturdum. Burada bir burgu oluşturuyoruz.
Pardon. 1, 2, 3, 4 kere doladım. Şuradaki trabzanımın içinden şu şekilde ilmeğimi aldım. Yine bir tanesini hemen ilmekten geçirip 6 kere de çıkıyoruz. Şöyle bir görüntüm oluştu. İki tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 kere doladım. Şimdi şuraya bir vurgu daha yapacağız. Şuradaki işlemin aynısını şuraya yapacağız. Ama bu sefer şuradaki efekti vermek için şuradan alacağım. Bakın. Şu ikiliden alacağım. İlmeğimi zikzak olarak gideceği için 6 kere de çıktım. 1, 2, 3, 4. Buradaki trabzanın içinden altı kere de çıktım. Görüntüm bu şekilde oldu. 1, 2 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4 doladım. Şimdi dörtlü trabzanımızın üçüncüsüne, yani şuradaki, bakın şu ikisini kullandık. Şu iki trabzanı kullandık. Şuradaki trabzanımın ilkinden, yani tığ tuttuğum taraftan trabzanımın içinden bir tane ilmek aldım. 6 kere de çıktım. Bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3, 4 doladım. Hemen yanındaki trabzandan ilmek aldım. Çıktım. 6 kere de. Görüntüm. Şurayı da birleştireyim. Görüntüyü öyle göstereyim. Şu şekilde olacak. Bir, iki tane zincir çektim. Buradaki trabzanlarımı ilkini tek, ondan sonra normal trabzan gibi çıktım. Görüntüm bu şekilde oldu. Şimdi arkaya döneceğiz, gideceğiz. Şimdi şuradaki su yolunun devam etmesi için, yani şuranın bakın şöyle bir dolanması var. Şu alttan gidiyor ve şu şekilde dolanıyor. Bu izlenimi vermek için, yani bir kesinti, şu su yolunda bir kesinti olmaması için arkadan dönüşte şu ilmekleri tersten alacağız arkadaşlar. Yani 3 tane zincirimizi çekip 1, 2, 3 döndüm. Bir tane dolayıp şuradaki trabzanımı yaptım. Trabzan anlaşıldı herhalde. Artık hep böyle yapacağız. Yani modelin sonuna kadar bu trabzan şeklini, yani bu trabzan tekniği şeklini kullanacağız. 2 tane zincirimi çektim. Bir kere doladım. Bu sefer tığımızı arkadaşlar arkadan dolayıp şu şekilde, bu şekilde ilmeğimi bu şekilde alacağım. Trabzanın içinden bir tane ilmek aldım. Normal trabzanımı yaptım. Görüntü bu şekilde olacak. Yani tekrar göstereyim. Doladım. Bakın arkadan tığımı arkadan alıp şuradaki ilmeğimi şu şekilde, ipimi buradan alacağım. Örmesi çok zevkli aslında. Hani zor, karışık gibi gelebilir ama örmesi çok zevkli. Zincir çektim arkadaşlar. Şimdi şuraya bir puf yapacağız. 1, 2,
3, 4. 4 tane ilmek aldıktan sonra bir kere çıkıp 2 tane ilmek kalınca topluyorum. Şöyle bir puf yaptık. Bir tane zincir çektim. Aynı işlemi şuraya 2 tane daha alttan alarak trabzan yapacağım. Hemen yanına yine alttan bir tane daha trabzan. Bir tane zincir. Şurayı yapıyoruz. Bir tane zincir. Buradaki trabzanımızı yapacağız. Aynı işlemi şuradaki işlemin aynısını buraya yapacağız arkadaşlar. Yani ipliğimi doladım. İpliğimi arkadan ilmek olarak aldım. Bir tane trabzan, bir tane daha, hemen yanındakine bir tane daha trabzan, yanına bir tane puf, bir tane zincir, 1 2 3 4, bir tane puf yaptım, bir zincir, ve trabzan. Bir, iki zincir. Şuradaki trabzanlarımı yapacağım. Bir, iki, üç zincirle yukarıya döneceğim. Şimdi arkadan görüntüm şu şekilde, önden görüntüm bu şekilde. 2 tane trabzanımızın bir tanesini yapıyorum. Normal burada 2 tane trabzan oluşturduk. 1 2 tane zinciri çektim. Şimdi şu burguyu kapatmamız gerek. Nasıl kapatmamız gerek? Şuradan devam edeceği için 1 2 3 4 4 kere doladım. Bakın şuradaki trabzanımın içinden ilmeğimi alıp 1 2 3 4 5 6 kere de çıktım. 1 2 3 4 4 kere doladım. Yanındaki trabzanımdan burgumun dalını yaptım. 1 2 zincir çektim. 2 3 4 4 kere doladım. Şuradaki trabzanımın içinden 1 2 3 4 5 6 kere de çıktım. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 kere doladım. Hemen yanındaki trabzanımdan çıktım. Burgumuzu kapatmış olduk. 1 2 tane zincir çektim. Aynı şekilde 1 2 3 4 doladım. Bu sefer bakın şu gidiş yönü kafanızda kalsın. Şu gidiş yönünden devam ettireceğimiz için şuradaki trabzandan aldım. Hemen yanından çıktım.
2 tane zincir, 1 2 3 4. Şuradaki trabzan, şu ikili trabzanın dışında olan trabzanımdan şu şekilde aynı işlemi buradaki burguya da devam ettiriyoruz yani. İki tane zincir, trabzanımı yapıyorum kenardaki. Griye de çok yakıştı model. Yani ben çok şey düşünüyorum arkadaşlar ya. Mesela şu iplikle yaptım bu modeli. Hani bu iplik birazcık daha kalın ama yakıştıramadım. Yani bu hani her model her renge sanki gitmiyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum size de öyle mi oluyor? Yorumlara yazın. Bunu bir tartışalım. Yani her model her renk iplikle sanki kendini göstermiyor gibi geliyor bana. Ya da ben mi beğenmiyorum bilmiyorum. Yani her model mesela bu modeli birçok ipte denedim ben. Gerçekten kalında denedim, ince denedim, farklı renk denedim, 4-5 renkte denedim. Yok, hoşuma gitmedi. Yani bu taş renginde çok beğendim. Bu gri renkte de çok beğendim. Yani bence çok tatlı, çok güzel bir model. Şimdi 1, 2, 3 bir üst modele geçtik. Çevirdim. Trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki 2 tane trabzanımı, burası önemli bir nokta. Yine şöyle arkadan alacağız arkadaşlar. Bu taraf hep tersinden olan yerleri arkasından alacağız. Burada kafanız karışıp önden veya zincirin üzerinden almayın. Yani şuradaki şu devamlılığı sağlamak için burayı arkasından alacağız. Şu şekilde alacağız. Karışmasın. Yani şu şekilde almayacaksınız. Bu şekilde alacağız. Ya da tığın içine batmayacaksınız. Böyle alacaksınız. Zaten tersine geldiğinizde bir kere yaptığınızda o aklınızda kalır. Bakın hep tersinden alacağız. Tersinden bir tane alıyorum. İşliyorum ve bekletiyorum. Şu ipliğimi keseyim. Beklettim. Doladım. Buradaki yine arkadan aldım. Buradaki ilmeğime de trabzanıma da yaptım. Şimdi bu ikisini bir işleyip ikisini birlikte böyle ikili bir puf yaptım. Yani şu şekilde birleştirdim trabzanları. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu araya 5 taneden sonra şuradaki ikili trabzanımızı yapacağız. Alttan alıp görüntüm şu şekilde olacak. Bir, iki zincir çektim. Şuradaki trabzanlarımı yapacağım. Burayı da normal yapıyoruz. Beş tane zincir. Bir tane doladım.
Yine buradaki trabzanımızı da önce bir tane yapıp örmeden bekletip diğerini de alıp bu iki trabzanı bir trabzan gibi şu şekilde birleştiriyorum. 2 tane zincir. Şimdi nasıl göründüğünü ve neden yaptığımızı göstereceğim arkadaşlar. Şu iki dış kenardaki trabzanlarımızı bitirdik. Çünkü burgumuz burada bitiyor. Şu burgumuz devam edecek. Burgumuz dolanacak gideceği için, yani şuradaki şunları yapmış olduk. Yani burgular burada bitiyor. Bu burgularımız açılarak tekrar bir burgu olacak. Şu burgularımız. Bu burgularımızı burada toplayarak ikisini birleştirerek bitirmiş olduk. 3 tane zincir çekip 1 2 3 zincir çektik. Bir sonraki sıramıza geldik. Şimdi buradaki zincir sayıları artık yani önemli. Not almanız gereken yerler buralar aslında arkadaşlar. Hani diğerlerini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz. Genelde aralarda 2 zincir, dönüşlerde 3 zincir. Buraları not alırsanız kafanız karışmaz. Şimdi 2 tane zincir çektim. Doladım. Şurası toplamıştık ya. Bakın. Şöyle alttan alarak bir tane buraya trabzan yapıyorum. 5 tane zincir 2 3 4 5 yaptım. Şuradaki iki trabzanımı devam ettiriyorum. Bu taraftan alttan alacağız. Şu devam edecek. 1 2 tane zincir. Buradaki trabzanımı yapıyorum. Şimdi trabzanı ilk şöyle yapmamın amacını anlayabildik mi arkadaşlar? Anlatabildim mi? Normal trabzan yaptığımızda şu devamlılık gözükmüyor. Yani şu ilmeklerin arasında bir devamsızlık oluyor. Bakın yan yana koyduğumda hepsi aynı sırada devam ediyor. Yani trabzanı bir tanesini önce alıp sonra tekli alarak 3 kere de çıkmamızın amacı bu aslında. Şuradaki işlemin aynısını buraya da yapıyoruz. Yani ne yaptık? 5 tane zincir yaptık. 1 2 3 4 5 zincir yaptım. Doladım. Topladığımız trabzanımızı bir kere de bakın bir de çıktım. Bir daha çıktım. Bir daha 3 kere de çıktığımız bir trabzan oluyor. Genelinde kullandığımız 3 kere de çıktığımız bir trabzan. Kısaca 2 tane zincir çektim. Trabzanımı yaptım. Evet. Bu şekilde. 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 dönelim. Burada bir püf noktası var arkadaşlar. Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir yaptık. Burayı artık boş bırakıyoruz. Bir tane doladım. Bakın arka sıraya geçtik. Arka sırada gördüğünüz gibi bütün sılarımız hatlı hatlı. Buradan kafanız karışmaz. Buraya geldiniz mi ilmeğinizi arkadan alacaksınız demek. Yani trabzanın arkasından alacaksınız demek. İpliğimi doladım. Şu trabzanı boş bırakın. Şu ikili trabzanın şuradaki trabzanı alarak buraya trabzanımı yapıyorum. 2 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir.
Şuradaki işlemin aynısını devam ettiriyoruz. Buradaki trabzanımı yapıyorum. Yanındakine 7 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Direkt bitiş noktasındaki trabzanlarımı yapıyorum. Ay, giremedi bir türlü. Evet. Bu sırayı da böyle tamamladık. 1, 2, 3 döndüm. Yanındaki trabzanı yapıyorum. 7 tane yapmıştık. Şimdi yükselteceğiz. Düşüreceğiz bunu bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekeceğiz. 7 tane yapmıştık. 6 yaptık. 6 yine aynı trabzanımızı yapıyoruz. Yanındakine yaptım. 2 zincir. Yanındaki trabzan. Yanındaki trabzan. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve son trabzanlarımız. Ay, bu son taraf örülmemek için ısrar ediyor. Bir, iki, üç çevirdim. Şimdi kenar ilmeğimi yapıp 7, 5, buraya 4 tane pardon 7, 6, 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane zincir çektim. İlmeğimi arkadan aldım. Trabzanını yaptım. Şimdi şu aradaki zincirimize 7 tane zincir çekeceğim şu araya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabzanımı yapacağım. Buraya kaç yaptık? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yandaki trabzan. Şimdi bir kısaca özetleyelim. Kafa karışıklığı olmasın. Ben zaten şeyleri yazacağım. Hani part part sıra sıra ilmek sayılarını üste ekleyeceğim. Ama şöyle yapalım işte. Şimdi bu ilmekleri bitirdikten sonra 7, 2, 7, 6, 2, 6, 5, 7, 5 şeklinde gittik. Şimdi üç tane zincir çekip döndüm. Bir, iki, üç, dört.
alttan. Bir, iki, üç. Zincir yaptığımız trabzanın üzerine şuraya 3 tane zincir çektim. 1 2 3 4 4 tane trabzan yaptım. Yani şurayı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şurada 4 tane trabzan yaptık ya. Burayı aynı yapmış oluyoruz. 3 tane zincir, 2 tane trabzan, 1 2 3 tane, 4 tane zincir ve buradaki trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle. Gri ile çok güzel oldu yalnız arkadaşlar. Çok beğendim. Üç zincir çekip şu sırayı da göstereceğim. Yani şuraya çıkmayı da göstereceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki ikili trabzanımızı yapıp şimdi şurayı 2 sıra yapacağımız için 1 2 3 tane zincir çektim buraya. Şuraya 4 çekmiştik. 3'e düşürdük. Şuradaki 2 tane trabzanımı yapıyorum. Yapamıyorum. Doladım. Şuradaki 2 tane trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Şimdi şuradaki trabzanlarımızın her birinden bakın şu şekilde arkadan alarak şuradaki devamlılığı sağlamak için yine arkadan her ilmeğe trabzanımızı tekrarlıyoruz. Ama bu sefer ilmekleri arkadan alıyorum. İlmeklerimi arkadan dördünü birden şöyle bir görüntüm olacak. Üç zincir, 2 trabzan, bir, iki, üç zincir, şuradaki trabzanlarımızı da yapıp bitiriyorum. Bundan sonrası devam ediyor zaten arkadaşlar. Aynı teknikleri tekrar ederek gideceksiniz. 3 tane zincir çıkıp yukarı geleceksiniz. Şuradan 4 tane dolayıp şuradan ilmek alıp burgularımızı yapacaksınız. Şuradaki işlemin aynısını yapacaksınız. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gri ile de çok güzel oldu bu kalınlıkta. Böyle şerit şerit yapıp hani yan yana yapma kafanıza karışırsa şerit şerit yapıp da yelek yapabilirsiniz veya battaniye yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Şimdi bir de şöyle bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Ben hani ipliklerde ütü yaptığımızda çok da böyle hani iplik eziliyor ya da buharlı ütüler çıktı gerçi şimdi hani dik ütüler. Onlarla yumuşatıcı çıkıp yaptığımızda da kalıp gibi oluyor. Ben buna hiç ütü vurmadım. Bir strafonun üzerine iğnelerle
gerdim. Bu şekilde bir gün öyle kalıpta kaldı. Bu şekilde ütülenmiş gibi oldu. Yani model daha güzel gösteriyor böyle kendini. Hani ilk başta model birbirine girdi, neden bu şekil olmadı diye yanılgıya düşmeyin. Ben bunu bir gün gergide tuttum. Straforun üzerine iğneledim köşelerinden, yanlarından. Gergide durdu. Ondan böyle kalıp gibi oldu. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar desenimiz bu kadar. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Modelimiz böyle arkadaşlar. Önden ve arkadan görünüşü bu şekilde. Gerçekten çok beğendiğim bir model oldu. Siz de denerseniz, yaparsanız bana gönderebilirsiniz. Sosyal medyadan, Instagram'dan Aysunca Tasarım aynı isim ve logoyla beni bulabilirsiniz. Gönderirseniz seve seve paylaşırım arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Başka bir projede görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Abone olup mesaj atıp abone olup yorum atıp beğeni atmayı lütfen unutmayalım. Kanalımın öne çıkması için bu beğeniler gerçekten çok önemli arkadaşlar. İzlerken lütfen yorum ve beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Sosyal medyanızda da beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz.